Pür Dikkat adlı kitapta paylaşılan Pirlogh'un araştırması, daima ulaşılabilir halde olmanızın yaptığınız işe gerçekten yararı var mı sorusuna yanıt niteliğinde. Araştırmanın sahibi Harvard Business School'dan Leslie Pirlogh. Bir grup profesyonelle görüşen Pirlogh, bu kişilerin hafta boyunca 20-25 saatini e-postaya ayırdıklarını tespit etmiş ve ekip üyelerinden her hafta içi bir günlerini tamamen çevrim dışı geçirmelerini istemiş. Şirket içinden veya dışından kimseyle iletişime geçmeyi yasaklamıştır. Sonuçlar nasıl mı? Hadi kitaptan devam edelim. İlk başta ekipteki herkes deneye karşı çıktı. Daha evvel temel fikri hararetle destekleyen ekip yöneticisi bile sıra bu yeni durumu müşterilere bildirmeye geldiğinde birden gerildi. Keza ekipteki danışmanlar da gerilmiş, kariyerlerini tehlikeye attıklarından endişe etmeye başlamışlardı. Fakat sonuçta ekiptekiler ne müşterilerini ne de işlerini kaybetti. Aksine danışmanlar işlerinden daha çok keyif almaya başladılar. Aralarındaki iletişim güçlendi. Her geçen gün daha fazla şey öğrenmeye başladılar. Odaklanma ile beceri gelişimi arasındaki ilişki ve belki de hepsinden önemlisi müşteriye sundukları hizmetin niteliği yükseldi. Pirlogh'un deneyi akla şu ilginç soruyu getiriyor. Daima ulaşılabilir olma kültürünü teşvik eden büyük çoğunluk, Pirlogh'un da vurguladığı gibi çalışanları ne mutlu ne de verimli kılan ve büyük olasılıkla son kertede şirkete de hayrı dokunmayan bu yolu neden tercih ediyor? İşte kolayına kaçma ilkesi bu sorunun yanıtı olabilir. Peki kolayına kaçma ilkesi nedir? Çalışanların çeşitli tutum ve alışkanlıklarının kurum veya şirket açısından son kertede ne gibi sonuçlara yol açtığına dair elde somut veriler olmadığı sürece iş ortamındaki genel eğilim mevcut koşullarda en kolay davranışı sergilemek olacaktır. Cal Newport bu kavramı şöyle açıyor. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda veya belli bir bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda hemen yanıt alabildiğiniz bir iş ortamındaysanız eğer en azından o an için hayatınız kolaylaşır. Eğer şartlar bu kadar kısa sürede yanıt almanıza müsaade etmiyorsa bu durumda çok daha önceden planlama yapmak, kenara koyup bir süre başka bir şeyle ilgilenmeye hazırlıklı olmak zorunda kalırsınız. Bütün bunlar uzun vadede daha nitelikli ve tatminkar sonuçlara kapı aralasa da gündelik çalışma hayatınızı zorlaştırır. Anlık mesajlaşma yöntemi bu bakış açısının en uç örneği sayılabilir. Karşılaştığınız herhangi bir sorunun yanıtını bir saat içinde e-postayla almak işinizi kolaylaştırıyorsa o halde bu yanıtı anlık mesajlaşma aracılığıyla bir dakika içinde almanız elde ettiğiniz faydayı kat be kat arttıracaktır. Yani şunu demek istiyor. Daima ulaşılabilir olma kültürünün hayatı daha kolay kılmasının nedeni bütün bir günü gelen kutusunda oyalanarak geçirmeyi makul hale getirmesidir. Geride henüz yanıtlanmamış bir yığın varken son gelen e-postaya büyük bir hevesle yanıt verip kendini verimli hissetmek bu kültürün alameti farikalarındandır. Özetle daha az çevrimiçi ol ama daha fazla üretken ol diyor. Biliyorsunuz mesai saatleri dışında şirket e-postalarına bakmayı zorunlu kılmayan şirketler oldu. Fransa ise bu konuya toptan çözüm getirdi. E-posta belki de en sevdiğimiz iletişim araçlarından biri. Fakat verimliliğe etkisini düşününce o kadar iyimser olamıyorum. Bazen kabloyu çekmek lazım.